Merhaba arkadaşlar, İmre'nin Dünyası kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle gördüğünüz gibi köpük köpük acaba ne yapıyoruz? İçinde neler var? Gördüğünüz gibi bugün sizlerle köpük köpük bomba gibi bir tarifle geliyorum. Milk yani süt reçeli veyahut da yoğunlaştırılmış süt diye de bilinen bir şey. Bunun için gerekli olan malzemelerimiz şöyle: 150-200 mg arasında toz şekerimiz var. Yarım kilo da sütümüz var. Bunları nasıl yapacağız ve bunu nerelerde kullanacağız? Hemen şimdi bu detaylara geçiyorum. Öncelikle şekerimi hemen şöyle karıştıracağım. Kabın içerisine alıyorum şekerimi ve bunun içerisine yarım kilo sütümü döküyorum. Güzelce karıştırıyorum. Bunun şekerini hafif erittikten sonra ocağa geçeceğiz ve bunu yaklaşık 300 mg olacak şekle kadar iyice şekerle sütü karıştıra içindeki su oranının azalıp yoğunluk kazanmasını sağlayacağız ve bizim süt reçelimiz, yoğunlaştırılmış sütümüz, condensed milk'imiz olmuş olacak. Yapımı çok basit ama Avrupa'da marketlerde rahatlıkla bulunuyor. Türkiye'de çok yaygın olmadığı için, birçok tariflerde de artık kullanılmaya başladığı için ben öncelikle bununla ilgili değişik tatlı tarifleri vermeden önce bu sütün hazırlanışını sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi bu arada ben size bu bilgileri aktarırken şekerim de erimeye başladı. Hemen ocağa geçiyoruz ve dediğim gibi sürekli karıştırarak sütün içindeki su oranının gidip yoğun bir süt haline gelmesini sağlayacağız. Şimdi hemen ocağa geçiyoruz. Evet arkadaşlar, ocağımızın altını yaktık. Şimdi bunu sürekli karıştıracağız ve bu sütümüzün içindeki su oranı uçup gidecek ve bize yoğun koyu bir süt olacak. Süt reçeli yapmış olacağız. Ben bunu iyice karıştırıyorum ve tamamen istemiş olduğum kıvama gelene kadar sürekli karıştırmaya devam ediyorum. Yapmamız gereken bunlar. Ben bunu iyice koyulaştırıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar, bunun püf noktasını da söyleyeyim. Bunu kaynamış süte şekeri de katmıyoruz. Öncelikle her ikisini birden soğukken karıştırıyoruz. Şekerin de biraz erimesini bekledikten sonra ocağımızın da kısık yerinde yavaş ateşle yapıyoruz. Bu detaylara mutlaka dikkat edin. Yoksa istediğiniz kıvamı elde edemezsiniz. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bunun buharla birlikte sütün içindeki suyu gidip bize koyu kıvamı kalmaya başladı, gördüğünüz gibi. Bunu arkadaşlar yapacağınız değişik tatlılarda, kahvelerde kullanabilirsiniz. Gerçekten artık çok yaygınlaşmaya başladı ve bulmak da zor. Avrupa'da çok satılıyor ama Türkiye'de çok büyük marketlerde, yabancı marka ürünleri satan marketlerde belki bulabilirsiniz. Ama o kadar aramaya da gerek yok. Bir tatlı tarifi için bunu aradım, bulamadım. O yüzden bu sefer nasıl yaparım diye araştırmaya başladım. Nasıl yapılacağını öğrenince de ben bu tatlı tarifini vermeden öncelikle arkadaşlarla bunu nasıl yapacağız, benim gibi sıkıntıya düşmeyin diye öncelikle bu sütün yapımının tarifini vermek istedim. Ve bu tarifimi verdiğim gibi yaklaşık bir yarım saat ya da bir saatte bile kalmadan size o müthiş tatlımın tarifini de vereceğim arkadaşlar. Gerçekten yemesi çok güzel, çok değişik bir tarif, rekor kırdıran bu tatlıyı gerçekten milyonların izlediği, milyonların yapmış olduğu çok güzel bir tarif arkadaşlar. O yüzden hemen bu sütümüz olsun ve bu süt tarifinin hemen arkasından o tatlı tarifimi vereceğim sizlerle. Bu karışımı biz çok sık kullanıyoruz. Marketlerde de çok var yurt dışında. Türkiye'de bulamadığım için o yüzden bunu yapalım dedik. Şimdi tamamen istediğimiz
koyu kıvamı alana kadar ben karıştırıp bunu tamamen pişireceğim arkadaşlar. Tabii ki ocağı hiçbir zaman altını çok açmıyoruz. Biraz zahmetli oluyor ama gerçekten yapacağınız tatlılarda yoğun bir kıvam vermesi için biraz emek harcamak gerekiyor. Ve arkadaşlar bu videomu paylaştığım gibi hemen bir yarım saat, bir saat bile arası geçmeden hemen peşinden o müthiş tatlımın tarifini vereceğim. Yurt dışında birkaç kere yapmıştım. Çok güzel olan bir tatlı. Mutlaka bu süt tarifini yaptıktan sonra, süt reçelini yaptıktan sonra mutlaka bu reçeli hemen yayınlayacağım. Tatlı tarifinde değerlendirin, kullanın. Gerçekten harikulade oluyor. Tavsiye ediyorum ısrarla. Rekor kıran bir tatlı tarif. Çok yoğun çikolatayı sevenler için gerçekten kaçırılmayacak bir tarif vereceğim. Bundan sonraki tatlı tarifini ısrarla tavsiye ediyorum. Bu videomdan sonra eğer ki çanınız açık değilse çanı açın ve o tatlı tarifini asla kaçırmayın. Tüm çikolata severlere küçük bir tüyo vermiş olayım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu iyice koyulaşmaya başladı. Köpük köpük oldu. Hala ocakta kısık kısımda ben karıştırmaya yılmadan, bıkmadan karıştırmaya devam ediyorum. Yaklaşık 45 dakika oldu. Ocak başındayım ve bunu sürekli karıştırıyorum. Tahminim bir saati bulacak. Hani sizin de zamanlama diliminizi ona göre bilin. Hani ne kadar sürede olduğu konusunda da bilgi aktarmak istedim. Ben bunu bir 10-15 dakikada ocakta aynı şekilde devam edeceğim. Koyulaştığı zaman kapatacağım. Sonrasını birlikte devam ederiz. Artık evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Ben hemen ocağımın altını kapatıyorum ve hemen bunu borcama aktarıyoruz. Evet arkadaşlar, ocağımızın altını kapattık. Bu süt reçelim, yoğunlaştırılmış sütüm hazır. Zaten bu soğuduğu zaman biraz daha yoğunlaşacağı için tam istediğim kıvamda. Şimdi ben bunu hemen kabıma aktarıyorum arkadaşlar. Böyle şimdi bunu soğumaya bırakacağız ve sonrasında da bunu tatlılarımızda, dondurmalarımızda, kahve çeşitlerimizde kullanmak için hazır hale gelecek. Ve bugünkü videom bu kadardı arkadaşlar. Eğer ki videomu beğendiyseniz alttan yorum ve beğenilerinizi eklemeyi, hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve ısrarla söylüyorum ki çanınızı açmayı unutmayın. Aradan yarım saat, bir saat geçmeden müthiş bir tatlı tarifi vereceğim. Aslında ben bunu tatlımda kullanacaktım. Yurt dışından getiriyorum ben bunu. Ama Türkiye'de çok marketler tarafından bilinilip de bulunan bir şey olmadığı için öncelikle tatlımın öncesinde size bunun yapılışını, tarifini vermek istemiştim. Çanı mutlaka açın ve o efsane tatlıyı kaçırmayın arkadaşlar. Çünkü ben bu soğuyunca hemen bu güzel süt reçelimi elime geçirmişken o tatlıyı yapmadan bırakmayacağım. Hemen sizleri bekliyorum bir sonraki videoma.